Güvenlikle konuşacak arkadaş. Bu ne ya? Rehin oluyorlardı. Burada bayağı terörist gruplar vardı. Aslında ben sızardım da şimdi onu deneyeceğim. Kimse bir şey demiyor. Burası arkadaşlar. Vallahi yasak girdik. Kameralar var diyor, dikkatli ol diyor. Oha, evin güzelliğine bakın. Arkadaşlar herkese günaydın. Sabahın 8'inde kalktım. Çok sevdiğim Medine şehrinden ayrıldık ve Hayber Kalesi'nin olduğu Hayber şehrine gidiyoruz. 2,5 saat sürecek yolculuk. Böyle dağlık, çok güzel volkanik arazilerde böyle volkana benzeyen birçok dağın olduğu arazilerde gidiyoruz. Hayber'de kalır mıyım bilmiyorum. Küçük bir yer. Belki orada birkaç saat gezip sizin için çekim yapıp, çünkü Hayber olmadan seriyi tamamlamayacağız yani. Hani bütün savaşları anlatmaya çalıştım. Hayber'den de Elula'ya. Bunu da göstereyim size. İnanılmaz ya. Medine'deki dağların sayısı, çok büyük bir volkanik arazi düşünün. Yol şu ana kadar böyle yani. Dümdüz. Ne köy var ne bir şey. Hurma bahçeleri mi diyelim? Hurma bahçeleri var. Ormanları mı diyelim? Ağaçların olduğu böyle ormanlar var. Çok az yapı görüyorum. Dağlarda keçiler var. Bilmiyorum, siz görebiliyor musunuz ama. Keçi mi onlar? Evet, koyun, keçi gibi. Birkaç ev var şurada. Bakın şimdi Hayber'e yaklaştık. 20-30 dakika kaldı. Tamamen simsiyah, volkanik dev, tabii volkanik patlamalardan bahsediyoruz. Volkanik, milyonlarca yıllık volkanik küllerin olduğu arazilere geldik de şu anda önümüze bu yoldan çıkmış topraklar geçti. Şimdi göstereceğim açılınca. Bunlar tamamen volkanik taş arkadaşlar. Buranın karşısında işte Sudan, Etiyopya, Eritre var. Orada Ertale volkanına bu taşların üzerinde tırmanmıştım. Dünyanın en sıcak yaşanan yeri olduğu için de gece tırmanmıştım. Üzerinde de kocaman bir, yani volkanın üzerinde lav gölü vardı. Koniğinde. Onun yanında uyumuştuk. Fotoğrafını koyarım. Yani lav patlıyordu, biz de dibindeydik. Bayağı manyaktık. Bir de turistleri rehin alıyorlardı. Burada bayağı terörist gruplar vardı. Askerlerle çıkmıştık. Birazdan daha net olduğu zaman yine göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle, yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Bakın şimdi volkanik arazi olunca yerleşimler de başladı ve yeşil tarlalar başladı. Bunun sebebi volkanik toprak arkadaşlar. Mineral açısından çok zengin oluyor ve bereket getiriyor ve hayat getiriyor doğal olarak. İlk defa bu kadar sık araziler görüyorum bu yol üzerinde. Hatta bütün gezdiğim yollarda. Hayber'e 15 dakika kaldı. Bu Hayber'in bu kadar zenginliği, tabii ki tarım yapılabilir olması. Burada Yahudiler yaşıyor arkadaşlar. Yahudi şehri. Medine'den kovulan Yahudiler de buraya geliyorlar. Ve burada ticaret yapmaya başlıyorlar. Sonra tabii savaşlarda, her şey sonrasını anlatacağım, kalenin orada. Ama Yahudilerin burada olmasının sebebi, yerleşmesinin sebebi ticaret yolu üzerinde olması buranın ve tabii ki çok bereketli olması. Bakın, her şey ekiliyor. Bu hayat demek. Kocaman bir şehir burada. Burası Hayber değil ama başka bir şehir. Al-Tamat şehrindeymişiz. Burası Al-Tamat şehri. Bakın yolun solunda da. Bunlar hurma ağacı, palmiyeler. Otobüse 18 dolar civarı para verdim. 2,5-3 saat sürüyor.
Volkanik taşları görüyor musunuz? Okay. Simsiyah. Ne kadar enteresanmış ya. Yemyeşil yani. Şeyden sonra, çöllerden vesaire sonra burası böyle tam bir vaha. Arkadaşlar Hayber'de indirdi beni ama bir problemim var. Taksi app'i burada çalışmıyor. Burası otobüs terminali değil. Beni bıraktığı yer burası. Kale 6 kilometre uzakta. Taksi nereden bulacağım? Ben bir kaleye gideyim de sonra yolumu bulurum ya. Yandık. Oturacak kafe bile yok. Sorry. Where is taxi here? Can I find taxi? Yeah? تاكسي؟ Yeah. وين؟ مدينة؟ Castle. Hayber Castle. Kale. تعال تعال. Yes. How much? The price? خيبر فندق وين يبغى اكلمه؟ وين رو؟ Huh? وين رو انت؟ What? تاكسي بليس Moment. Dur bakalım. Haydar Castle. كاسل. Yes. Hayber Fort. خيبر هذا خيبر قديم. ها ينزل هناك هو ايوه. والله زيارة. Ziyare. زيارة تسريح لازم. Yeah, but I want to see. لف ويمشي بس. No. Village. بس سايد هناك بعدين سوا صوتك يلقي جوا. جوا ما فلان. منه بعد ما قرقر يجي خلاص يلا تعال. Yes, I want to see this. But how much? كم فلوس؟ ودي وجيب. Yes. انت رو Yes, and bring back. Yeah. يلا هيجي 100 ريال. هناك 100 ريال. 80 يلا 80. هذا 80 ريال. 70 بس تأخير ممكن تأخير طيب. لكن من وقت ممكن واحد سنة ونص كده انا ايش فيه؟ 70 ريال. كم 50 هذا هذا 70 70 ريال 70 riyal. Can he bring me to a bus station? قول هو ما في وهناك دخول. انا هذا دخول لازم تصريح. كلمه. باص ستيشن وين؟ باص باص ورا هناك ودي صفق. Bus station. باص هناك بس قريب. جي شوف شوف الحافلات حقت Elula. الأولى هذا. Oh, here? آه. Okay, wait. What time does it go? Saat. اوكي So this is the bus station. Where are you from? انا بنغلاديش. I'm from Bangladesh too. Chittagong. I've been to Bangladesh. I'm YouTuber. بالوديك هذا بالوديك بالهذا يوديك. Tamam, okay. انا اوديك ولا I give him 70. اوديها انا بعيد يا ما في بعيد انا تاكسي كم فلوس الله؟ 500 هذا 60 ريال. هذا كويس باص انا اوديك. 500 he wants for Elula. How much? انا اروح يا رجال. No, it's too much. I go by bus. باص شوف تعال. 500, I don't have so much money. I am poor man. Of, arkadaşlar bunlar nasıl bir şey ya? Hayretler olsun. Cemil. Kadim Hayber. Kale? Okey. Güvenlikle konuşacak arkadaş. Arkadaşlar bu ne ya? Hayretle diyorum. Hiç ben böyle bir şey beklemiyordum ki. Şehre bakın. Kocaman bir şehir çölün ortasında çıktı bir anda. Kaleye gideceğiz de izin çıkmayabilir gibi. Dur bakalım. Burası mı? Ha? يس حصن الحصن. Hasun. ايوه. Anlamadım ki ne yapıyor bu. Okey, döndür bakalım. Öbür taraftan göreceğiz diyor. Girmeyin bu bölgeye yazıyor. Gördünüz mü? Güvenliğiniz için girmeyin bu bölgeye diyor. Sahabe mezarlığı. Evet. Evet, Suudi Arabistan'da mezarlıklar böyle arkadaşlar. Mezarlık kültürü bizden çok farklı. Sadece küçük bir taş koyuyorlar ya da hiç koymadıkları da oluyor. Abi volkanik araziye bakın ya. Nereye götürüyor ki bizi? Nerelere geldik böyle?
Hayber Castle? No? يس يس Ha. خيبر قديم كل هذا نخيل خيبر نخل تمر خيبر Tamır ha. هذا ايام رسول Ya وموجود ya yes ha. Tamır şey demek, hurma demek. ممنوع يعني لازم ورقه عشان تقريب أوكي. بعيد تصور ما مشكله بعيد. Okey, tamam. Sana güveniyorum. Bunlar Hayber hurması ağaçlarıymış. Ünlüymüş. نخيل Galiba izin alamadığımız için dolanacağız. Bahaneyle bir Suudi köyü görüyoruz. Evlerin yapısına bakın. Küp gibi. Çok enteresan. Kapı yüksek. Duvarlar evlere çok yakın. Evi geniş tutup bahçeyi sıfır gibi yapmışlar. Bir de duvar örmüşler. Sebebi ne acaba? Yani o çifte. İlginç. Okay, thank you. Thank you. Adam, thank you. İzin gerekiyormuş. Türkiye'yi çok sevdiğim için deneyeceğim diyor senin için diyor. Türklük komasına girdik yine. İnsanlar buralarda yaşıyorlar arkadaşlar. Ne kadar enteresan değil mi? Hiçbir şey yok. Çöl, dağlar. Şu mimariler çok enteresan ya. Şimdi arkadan deneyeceğiz. Burada başka bir köy var. Daha farklı bir mimariyle bir köy var. Güvenliğiniz için girmeyin diyor. I come to. Bakın. Volkanik taşlar hep. Bunlarla bina yapmak vesaire tabii çok kolay. O kadar yol geldim ama bir türlü izin alamadım. Şimdi diğer tarafa gidip oradan izin almaya çalışıyoruz. İki tarafı var. Ama burası Eskişehir'in kalıntıları. Ne yazık ki izinsiz girilmiyor. Eski Hayber şehri ve kalesine. Bunlar yine ama eski Hayber şehrinin kalıntıları. Diğer taraf aslında ben sızardım da şimdi onu deneyeceğim. Bu direkt gitti izin almaya. Sen niye izin alıyorsun ya? Vay. Hayber Kalesi'ni gördüm. Daha yakından görebilir miyiz acaba? Onu merak ediyorum. Vay ne kadar yüksekte. Giriş yok arkadaşlar. Katiyen giremiyorsunuz. Ben size ama bir şekilde çekeceğim. Yani kaleye zaten giremeyiz de. Ülkede tek ormanın olduğu yere geldik şeye. Allah Allah bunlar hep yıkılmış. Rüzgardan mı yıkılmış acaba? Buradan çekerim okey. Güzel. Geçme diyor. Geçmeyiz. Can I go? Here? Hey. Okey. Çaktırmadan çekeceğim artık. Şuradan. Kimse bir şey demiyor. Burası arkadaşlar. Vallahi yasak girdik. Hatta şu uçmuş. Evet arkadaşlar Hayber Kalesi. Burası Yahudilerin kalesi. Sürülen Yahudilerin, Medine'den sürülen Yahudilerin kalesi. Hayber Savaşı 628 yılında oluyor arkadaşlar. Hicri takvimin 7. Hicretten 7 yıl sonra. No problem. Konuşurum ya. O kadar da değil yani. Bunun dışında. Evet. Hayber şehrini görüyorsunuz. Bunlar Beni Nadir kabilesi arkadaşlar. Yani işi gücü Müslümanları yok etmek üzerine kurulu. İntikam istiyorlar. Çünkü Medine'den sürülüyorlar. Sürülme sebepleri de devamlı Medine'deki Müslümanları kuyularını kazması. Hendek Savaşı'nda da Mekkelilerle gizlice anlaşıyorlar. Bakın katiyen sokmuyorlar. Çok ciddi yani bu arada. Ve burası tamamen bir Yahudi şehri. Çünkü Yahudi şehri olmasının ticaret yolu üzerinde. Hatta yani buraya geldiklerinde ticaret yolu değişiyor. Medine'den buraya dönüyor artık. Çünkü ticareti çok iyi biliyorlar. Bağlantıları vesaire. Düşünün Şam üzerinden tüm gelen ticaret yolları. Dedim diyor bizimki burada. Şu anda size Hayber şehrini gösteriyorum. Kalesi de içeride kalıyor. Kameralar var diyor. Dikkatli ol diyor. Oha evin güzelliğine bakın. İçeride bir cami var. Kaleyi çekmem lazım. Bakın pencerelerin güzelliğini görüyor musunuz? İşçiliğinin. Arkadaşlar şehrin büyüklüğüne bakın. Yahudi yerleşiminin o dönemdeki ne kadar büyük olduğunu tabii sonradan Müslümanlar buraları genişletmiş. Ama inanılmaz büyük ve zengin bir şehir. Yahudilerin Medine'den göçerken böyle develerin taşıyamayacağı kadar altınla gittiğini söylüyor bazı kaynaklar ama ne kadar doğrudur bilinmez. Adamı da deli ettim. İlla göreceğim dedim. Her şey şehri güzel göstermiş oldum size. Kaleyi de uzaktan göreceğiz artık. Büyük bir yerleşim ya. Sokmuyorlar abi. Çok acayip. Çok uğraştık kaleye ancak bu kadar yaklaşabiliyoruz. Ben şimdi size kaleyi yakından da çekeceğim.
Keşke üstüne çıkabilsek kalenin. Evet, burada Hazreti Ali'nin çok büyük kahramanlaştığı bir savaş oluyor. Müslüman ordusu buraya çok büyük bir orduyla geliyor. Hemen bipletti. Girme diyor. Okey. Don't worry. Çok büyük bir orduyla geliyor ve Hazreti Ali, bu kalenin kapısı var arkadaşlar. Büyük bir kapısı. Sökülemez diyorlar. Ve Hazreti Ali hasta olmasına rağmen gözlerinden kapıyı söküyor ve üzerine koyuyor. İnsanlar üzerinden geçiyor bir rivayete göre. Bir rivayete göre kalkan olarak kullanıyor. Yahudilerin çok büyük bir savaşçısı var. Merhab. Merhab diyor ki Hayber ben merhabım. Ölüm kılıcı kuşanmış bir yiğidim. Hazreti Ali cevap veriyor. Ben de annesi tarafından kahraman diye çağrılan Ali'yim. İkili teke tek dövüşüyor. Hazreti Ali tek kılıç darbesiyle Merhab'ı öldürüyor. Böylece Kamus kalesi düşüyor. Şimdi Hendek'ten sonra Yahudilere son kez darbeyi vurmak için Hendek savaşı yapılıyor. Boss, I sit here. Good? Here. Okay. Abi çantayı arkaya attım. Ceza yeriz diyor. Anlamamış, okey. Tamam. Şükran. Hadi. Hayber Kalesi orada. Ne yazık ki ağaçlardan çok net çekemedim. Hayber düşünce daha küçük kaleler de düşüyor arkadaşlar. Müslümanlar çok büyük miktarda hurma görüyorsunuz zaten. Altın, gümüş ve silah, arazi tabii ki elde ediyorlar. Bu arada Hayberlilere Hz. Muhammed toprakların, hurmaların işlenmesi için bırakıyor ve ürünün yarısı Medine'ye gidecek. Zirai Ortaklık Sözleşmesi İslam tarihindeki bu. Savaşta öldürülen lider Kinane bin Rebi'nin eşi esirler arasında Safiye bin Hüey. Hazreti Muhammed onunla evleniyor ve Yahudilerle araların yumuşamasına sebep oluyor. Bu da. Şimdi çok enteresan bir olay var burada. Kazanıyorlar ve Yahudi bir kadın. Şimdi bu konuda birçok rivayet var. Doğru mu değil mi bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü siz araştırabilirsiniz. Okuduğum kaynaklar çok farklı ifade ediyor ama ben size anlatacağım. Olay burada yaşanıyor. Hayber Savaşı'ndan sonra yaşanıyor. Hazreti Muhammed ve ordusu savaşı kazanıyor. Meşkem'in eşi Haris kızı Zeynep öc almak için yemin ediyor. Daha sonra Hazreti Muhammed'in yemek olarak etin kaburga kısmını sevdiğini öğreniyor. Ve bir koyun pişirip içine zehir dolduruyor arkadaşlar. Burada ilk olarak Bişir Bera yemeye başlıyor ve yemeği yerken ölüyor. Şimdi bazı kaynaklara göre Hazreti Muhammed ağzına atıyor, sonra çıkartıyor. Yani yemiyor ama sadece çiğnemiş oluyor. Bazı kaynaklara göre de bir lokma yiyor etten. Büyük bir zehir koyuyor intikam almak için bu Yahudi kadın. Ama bazı kaynaklara göre, rivayetlere göre Hazreti Muhammed bu lokmayı ağzına aldıktan ya da yedikten sonra ölene kadar kötü hissediyor bu konuda. Ağzında hep o zehirin tadı kaldığı söyleniyor. Bu ne acaba? Su deposu. Ma. Su. Ma'nın su olduğunu da şeyden biliyorum ha. Arapça bildiğinden değil. Gir bakalım. Adam ya. You are the man. Orada da bir şeyler var bak o ileride. Oraya gidelim. Su deposuna bakın. Allah. Buhari'nin söylediğine göre Hazreti Ayşe şöyle rivayet ediyor. Resulullah vefat etmeden önce buyurdu ki Hayber'de yediğim zehirli yemeğin etkisini hala hissediyorum. Şu anda canımın koptuğu damar o zehrin etkisiyle kopuyor. Yani aort damarı. Ma azaül ecude elem atarami lezi eklü bi Hayber fehaza evanu intikal ep heri. Understand? No. Bunu Arapça yazsana. Okay. Read. Anladın mı? No. Okay. Belki bunlar da farklıdır arkadaşlar. Şimdi hiç karıştırmayalım. Anlamadı o. Uzun yazdı bana bir şeyler. Tercüme. Tercüme. Arapçayı çözdüm ha. Gazete isimleri Hürriyet, Zürriyet, Milliyet, Hakkaniyet. Bu ne? Maşallah. Arkadaşlar yolda kaldım. Adam seni götüreyim dedi ama çok pahalı yani gideceğim Elula şehri buradan. Sıcakta sıcak bir kahve aldım. Kimse yok. Bir otoyol var. Otostop yapsam hiç de sevmediğim bir şey yani.
Düşünün o kadar dünyada 25 senedir bir kere iki kere falan yaptım yani öyle yanımdakilerle. Sevmiyorum. Çünkü kimle rastlaşacağını bilmiyorsun. Almıyorlar. Yani acayip olaylar yaşanabiliyor. Gezginler genelde o olayları normal karşılayabiliyor. Ben normal karşılayacak birisi değilim yani tekme tokat girebilirim. Cinayete dönüşebilir. Onun için çok bulaşmıyorum oralara ama 8 saat bu sıcakta çantam burada, poşetim burada. Şöyle gölge buldum. Kedi gibi saklandım gölgeye. Kale şurada bir yerde olsaydı. Ya yeni şehri niye kalenin uzağına kuruyorsunuz ya? Şehir de yok ki. Şehir olsa onu anlayacağım. Böyle yolun üstünde bizim var ya böyle İnegöl, İnegöl'e benziyor burası. İnegöl arkadaşlar. Ben de Bursalıyım. İnegöl Bursa sayılır zaten. Gerçekten İnegöl'e benziyor ya. İnegöl'e ben 30 sene olmuştur gitmeyeli. Ambulans selamünaleyküm. Ambulans beni almaya geldi arkadaşlar. Bu sıcakta ölür diye. Bakalım bir yol bulacağım artık. Kendinize iyi bakın. Ambulansım geldi. Görüşürüz. Evet. Yol kenarına geldim. Şimdi burada amacım beni gören birinin durması, otostop yapıp para teklif etmek en azından. Ya da bir otobüse dur demek. Ne yapak? 8 saat beklenecek gibi değil ya. Hiçbir yer yok. Hayatta da otostop beceremem. Zaten onlar bu taraf şu yoldan gidiyormuş ya arabalar. Neyse karşıda duruyor otobüsler. Beni bıraktığı yer orası. Herkes selam veriyor. Taksi de yok ki. Otobüs açıldı. Oraya gideyim bakayım onlara bir taksi sorayım ya. Bir daha geçeyim şu karşıya. Evet arkadaşlar. Bekledim Eylül'e bulamadım. Yine beni Hayber'e götüren arkadaş geçti. Gel götüreyim dedi. Yani tabii ücretiyle. 65-70 dolar gibi bir ücrete anlaştık. 2,5 saat gidecek bu arada. Geri dönecek bir de. Burada benzin ucuz tabii. Rahat yine kazanıyor. Hakkı güzel. Ben de 8'e kadar beklemektense bir de otelime bırakacak. Taksi parası vesaire vermeyeceğim. Güzel oldu. Bir de yani otostop sevmiyorum çünkü birilerine borçlu kalmayı hiç sevmiyorum ya. Böyle mahcup oluyorsun. Şimdi ben 2 saat mahcup gidecektim. Şimdi araba benim yani. Bir de güzel bir yer görürsek durdurabiliyorum bu arkadaşı. Onun da avantajı var sonuçta çekim. Her neyse güzel gideceğiz Halula'mıza. Bakalım iklim değişecek mi? Artık Ürdün sınırına doğru. Tebuk daha kuzey. Tabii Ürdün sınırı değil ama kuzeye doğru gidiyoruz. Tebuk'a gidersem eğer Ürdün sınırına kadar yaklaşmış olacağım bayağı. Evet hadi bakalım. Go. Oh many. Wait. You take photo from me. Dur gideyim. İlla bulaşacağım. Develere bulaşmasam olmaz. La Cemal! Nereye gidiyorsun? Allah! Nasıl hayvan bunlar ya? Muhteşem sıcakta. Oh. Her yer Cemal olmuş. Ağaçların altında da var. Burası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi gidiyorum. Sıcakta sizin için. Bu ne lan? Hotmail.com yazıyor üzerinde. Çok yaklaştık Elula'ya. Burası ne biliyor musunuz? Hicaz demir yolunun bir durağı. Evet, öyle sanıyorum. Çölde de yakın gözüküyor da uzak aslında. Koş. Taşların falan güzelliğine bak. Ay yüzeyinde yürüyormuş gibiyim ya. Sarı ayakkabılarım ne dayandı be. Burada bizim bildiğimiz o kırmızı çöl var ya, yarı yarıya artık kayalarla kırmızı çöller yarı yarıya gibi. Bakın arkası kum tepelerinden var bolca ve kırmızı böyle filmlerdeki gibi. Abi niye kapattınız ya? Kapatmışlar. Güneş de öğle vaktinde tam böyle cayır. Muhtemelen burası turistik rota içerisinde değil. Olabilir. Bilmiyorum. Arabalar geçmiş ama. Ya atalarımız neler yapmışlar. Burası demir yolu değilse bile bir karakol gibi. Muhafızlık karakolu. Sızlığa bakın. Moğollar. Issızlığın. Bunlar ne hayvan acaba ya? Aha. Vallahi üzerinde silinmiş ama Hicri takvimle bir şey yazıyor.
Kapalı arkadaşlar. Arkası da kapalı. Size böyle göstereyim. Şimdi o yazının fotoğrafını çekeceğim. Belki silinmiş ama vallahi çektim. Silik yerleri bile okunuyor. Çekmeyi başardım. Büyük ihtimalle Osmanlı'dan kalma bir tren istasyonu ya da askeri karakol. Feci yandım. Abi iyi ki taksiyle gelmişim çünkü yani saatlerdir yoldayız. Hiç araba yok hiç. Yani o dedikleri gerçekten de Tebboğa gidiyormuş. Oradaki bütün arabalar. Bir tane petrol taşıyan, petrol mü kamyon geçiyor o kadar. La sinek bırak peşimi bırak ya. Zaten sıcak bir de seninle. Buradan gelmişim. Baksana da kendi ayak izlerimi buldum ha, helal olsun. Şey gibiyim. İçgüdüyle buldum. Ha, tamam defol. Evet arkadaşlar, ben sinekle güreşirken devam ediyoruz. Ne acayip bir coğrafyaya geldik ya. Şu volkana bakın. Allah Allah. Dağlara. Ay kaldığım yere bakın. Birazcık şehir merkezine uzakta ama çok pahalı arkadaşlar. Bu dağın eteğinde bir yerde kalıyorum. Erula biraz dışında kalıyorum. Ama otelimin manzarası müthiş. Kendinize bakın. Bugünlük bitti. Bugün yoruldum. Yarın Erula kentini, Erula tarihi yerlerini vesaire gezeceğiz. Ne bulabilirsem artık size göstereceğim.